on the edge of a cliff. Standing on the edge of a cliff. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bilin bakalım hangi loncadayız? Evet. TR loncasındayız arkadaşlar. Eko'nun loncasındayız. Şimdi burada elimizde bir tane kale var. Ve bunun değerlendirmesini yapacağız. Buradaki arkadaşımızın ismi de Mustafa. Diğer kapalı krallıktaki Mustafa ile karıştırmayın. İkisi ayrı kişiler. Mustafa arkadaşımız senelerdir tuzak kale ayarlamış arkadaşlar. Hatta birkaç tane YouTube'da videosu falan var. Tuzak kale ile ilgili. Bayağı uzun senelerdir yani. Uzun zamandır böyle bir uğraş içerisinde. Şimdi bu kaleyi de hem para yatırmış hem aynı şekilde tuzak yapmış arkadaşlar. Tek tip değil de tuzak üzerine yürümüş. Aslında tek tip ekipman falan da yapmış da direkt mix'e ayarlamış. Tek tiple uğraşmamış. Sonra mix'e çevirmiş ve bunun üzerine yürümüş gitmiş arkadaşlar. Burada zaten kendisi R4. Diğer kalesine bakıyorum burada mı diye. Galiba görünmüyor. Usta Hong diye arkadaşlar. R4 zaten kendisi. Şimdi bu arkadaşımızın kalesine bakalım, bir değerlendirelim arkadaşlar. Nasıl bir kaptan kalesi varmış derken şöyle bir mitik ekipmanla karşılaşıyoruz. Tabi senelerdir oynadığı için tecrübeli. Biliyor yani oyunu nasıl oynayacağını. Ona göre kalesini yapmış arkadaşlar. Bazı püf noktalar da var kalede yaptıkları. Onları da size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar önceden tek tip falan yapmış, aslında tek tip ekipmanları var. Şöyle mesela şurada kafalık işte falan derken, ama bunlarla uğraşmamış sonrasında. Direkt mix'e ayarlamış geçmiş. Mix ekipmanının üstüne durmuş. Zaten başka büyük kalesi var. Bunun üstüne durmuş. Şimdi şuradan bakabilirsiniz. Büyük kalesi olduğu için bu kaleyi sadece tuzak olarak devam ettirmiş. Dediğim gibi tek tip ekipmanları da var kalenin, ama şöyle tıkladığında burada ekipmanlarda bile yok. Araştırmasını yapmamış arkadaşlar. Kudreti artmasın diye kalenin araştırmayı yapmamış. Bir fake yapmış. Fake olarak. Bir de direkt normal ekipmanını, savunma ekipmanını yapmış arkadaşlar. Savaşta ikisini değiştiriyor. İşte bunu fake gösteriyor. Savaş zamanı biri buna vuracağı zaman savaş ekipmanını giyiyor arkadaşlar. Bu şekilde savunmasını yapıyor. Şimdi böyle kaleye kimse vurmaz diye bakmayın. Vuruyorlar arkadaşlar ki vurmuşlar. Vurmuşlar yani. Şimdi sizle atıyorum saldırı değerlerine bakalım arkadaşlar birlikte. Tünelleri ayarlı mı? Ayarlı. Piyade, süvaride. Piyadesinde yok. Bir tane herhalde ayarlamış. Tamam, biz bunu alalım. Hepsini sona ayarlamış. İki tip olarak tutmamış arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman ve bakalım saldırı değerleri ne durumda. Şuna gözlem atalım. Gözlemde de yakar mıyız acaba bu kaleyi? Kim koymuş getirip? Gözlemi de attık arkadaşlar. Şimdi kaçırdığımız bir nokta var mı diye bakıyorum. Hünerler, öfke. Üzerimizde lider var. Burada zaten hisarlar var. Tamam. Evet, bakabiliriz. Şu an ekipmanlarda arkadaşlar bakın. Şimdi mix ekipman olarak ayırmış zaten, ayarlamış. Onun haricinde de zaten taşlarına bakarsanız anlarsınız. Hepsinden birer tane taş eklemiş. Bu şekilde mix ekipmanını sağlam tutmuş. Elinde şampiyon taşı varsa da bunu CP olarak zaten kullanmaya çalışmış. Şimdi normalde bu şöyle. Evet. Bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Şimdi saldırı durumuna bakalım. Evet. 630
698 menzillisi, 740 piyadesi. Şimdi piyade, evet. Kupalar piyade okçu verdiği için bu da okçu. Şimdi üzerinde en az süvari ekipmanı var. Ama taş olarak yüklendiği için yine biraz kurtarmış. Ama en düşük süvari olarak duruyor. Ama bu şekilde mixleri güzel arkadaşlar. Burada da Ordu Max CP 592. Ordu saldırı değeri 287. 592. Şimdi burada tek bir şeyler değiştirebilir. Atıyorum mesela şu var burada. Bu süvarisini arttırır. Evet, süvari değerini arttırır. Biraz daha sanki eşitledi gibi durumu. Süvarisi artınca çünkü süvari aşağıda kalmıştı. Yani bu yapılabilir. 565 Ordu CP. Onun düşmüş olması lazım. Şöyle bu yüzük çünkü Ordu CP veriyor. Ondan dolayı diğeri CP'yi düşürür. Evet, 592. Dediğim gibi arkadaşlar, öteki süvari ekipmanı süvariyi biraz daha düzeltiyor. Dengeliyor aslında. Biraz yükseltiyor ama bu sefer tabi okçunun falan biraz düşük kaldı. Normal yani, bununla da savunsa, süvari ekipmanını da giyse hemen hemen aynı sayılır. Pek bir farkı yok. Şimdi arkadaşlar neye bakabiliriz? Evet, şuradan bakacağım kahramanlarına. Kahramanlarına buradan bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki iş aslında kahramanlarda. Tabi kahramanları kullanılacağı tarzda var. Şurada bekçiyi kullanır, gül şövalyesini kullanır, denizlerin şarkıcısı. Etti zaten 3. İster Goblin'i kullanabilir ya da buradan tek tiplerden kullanabilir. Buradaki önemli nokta arkadaşlar, şimdi fazla kudret falan arttırmamak için, boşa el sallamamak için bazı şeyleri yapmadığını görüyoruz. Bakın şu mesela parasız, yeşilde kalmış, yakıcı, primadonna, üçkağıtçı, yani bunları arttırmamış, level yükseltmiş ama atıyorum yeşil, mavi, mor şeklinde bir yükseltmeye gitmemiş arkadaşlar. Çoğunlukla işe yarar şeyleri kullanmaya çalışmış. Kudreti arttırmamaya çalışmış. Şöyle içeri gireyim bakalım. Örnek duvar. Duvarını bir kontrol edelim. İstasyona ne koymuş? Evet, istasyona denizlerin şarkıcısı, bekçi, gül şövalyesi, kar kraliçesi, ışık çocuğu. 2 tane süvari, 2 okçu, 1 piyade demiş. Bakayım. Yani konulabilir. Bu ne? Evet, kar kraliçesi yerine menzil olarak Goblin de kullanılabilir. Ama kendisi tek tipi seçmiş. Şurada menzil CP verdiği için de herhalde. Başka piyadede var mı diye bakıyorum. Yok. Süvaride aynı şekilde yok. Kullanabileceği şekilde kullanmış arkadaşlar. Normal. Yani yapabileceği şekilde yapmış arkadaşlar. Burada şimdi yoldaşlara bakıyoruz. Evet. %4 öldüğünde menzili SL'de veren demiş. 2 tane mesela burada CP yoldaşı eklemiş. Evet, bu da mantıklı. Zaten arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Burada yoldaşlarda aslında büyük sıkıntı çekebilir. Yani normalde askerden dolayı sıkıntı çekmez de. Şöyle askere de gidelim. Şimdi askeri pas geçtik. Arkadaşlar asker sayısına iyi bakın. 66-67 M askeri var. Şimdi bunun %4'ü, yok ki %7'si. Arkadaş bunun biraz zor yani. Bu kaleden o kadar zarar verebilmek bu kaleye biraz zor bu ekipmanla. Bu ekipmanla biraz zor arkadaşlar. Bakın 4'er M T4 yapmış. 15 RM. Şurada da zaten süvari 21'e. Süvari yapmış. T2 yapmış.
kaleye güzel asker yapmış arkadaşlar. Bayağı iyi. Dediğim gibi saldırı durumu iyi. Şimdi kahramanları da iyi. Onu da söyleyeyim. Tamam 5 tane oraya yerleştirmiş. Hepsi ordu saldırı desteği vermiyor ama yine de iş yapar tarzda. Onun haricinde yoldaşları da arkadaşlar zaten iyiydi. Şimdi tekrar yoldaşlarına gelelim. Şimdi asker sayısını baz aldığımızda şu çok normal. Şu çok normal. Ses bastırma demiş. Bunların ikisi çok normal ama burada bu kullanılır mıydı? %4 diyor. Yani kullanılabilir. Ama %4'ü askerlerinin ölür ya da yaralanır mı? O sıkıntı. Evet buradan 3 arasında git gel yapabilir aslında. Eğer bunu kullanıyorsa. Onun haricinde zaten şunlar kullanılmaz bence. Asker sayısı dediğim gibi çok. Şunlar işlemeyebilir. %10'u demiş. Bu da değil zaten. Evet yani zaten yok. Süvari. Yani elinde olan en iyi şeyi koymaya çalışmış. O da bunu koymuş mesela. Dediğim gibi şu üçü arasında git gel yapabilir burada. O da zaten bir tanesini koymuş. 2 tanesini de burada ordu CP olarak koymuş. Mantıklı mı? Mantıklı. Pek ben yanlış hata gibi bir şey görmedim arkadaşlar. Zaten senelerdir oynuyor. Güzel de yapmış. Bu arada kaynaklarına bakıyorum. Kaynaklar demişim. İnşaatlarına bakıyorum. Çoğu revir. Orada CP veriyor arkadaşlar. Revir. Şurada. Bu da tabii ki kaleye artı. Çoğu revir arkadaşlar. Pek bir malikane göremedim. Evet. Çoğunu revir yapmış arkadaşlar. Şimdi asker basacağı zaman malikaneye çeviriyor bunları. Normal işte savaş zamanı da ya da savunma yapacağı zamanlarda kendi revire çeviriyor arkadaşlar. Savunmasını yapıyor ya da savaşını bu şekilde gerçekleştiriyor. Dediğim gibi arkadaşlar zaten yapacağını yapmış. Burada bir şey ayarlamış mı taburu? Mix olarak bir şeye ayarlamış. Burada da tüm paralı yoldaşları zaten koymuş. Evet burada da aynı beşliği görüyoruz. Bu şekilde yapmış geçmiş. Şimdi T5 açık değil gibi gördüm. Galiba öyleydi. Evet belki kendisi bilerek gitmiyor. Kudreti yükselmesin diye. Çünkü asker sayısı yüksek. İllaki araştırmaları yapmamıştır arkadaşlar. Bakın savunmayı yapmamış. Hiç dokunmamış bile. Şimdi hani tuzak olarak soruyorsunuz ya mesela. Şimdi bir beylik tuzak olur mu mesela? Arkadaşlar oluyor. Adam mesela belki bir içtima için tuzak değildir. Belki normal kaledir ama bazen oluyor. 3-5 lonca da giriyor. Yani dediğim gibi bence yani herkesce de böyledir. Kendini savunabilen adam ben tuzağım deyip bu şekilde oynuyor arkadaşlar. Onun üstüne bir şeyleri ekliyor. Ben bazen görüyorum adam geliyor 1.5B kale bana diyor ki bana vursana, bana içtima aç. Lan oğlum sen zaten kudretin benim kadar diyorum. Sana nereden vuralım? Bir de online. Şimdi onun için yani kudretinin 1B olduğuna bakmayın. Ama kalesini birebir savunma için ayarlamış. Şimdi diğer çektiğim videolara göre bu bir farklı arkadaşlar. Bu kale bir farklı. Çünkü kahramanlarını gördünüz. Bakın yapmamış. Hani bilerek yapmamış. Çünkü bu işi bilen adam. Onun haricinde araştırmaları gördünüz. Bakın savunmaya hiç dokunmamış. Şimdi savunmaya aslında bunun için ayrı bir video yapabilirim de tek tek soruluyor çünkü bu işler. Tek tek arkadaşlar. Bana şöyle gelmeyin işte ya eskiye dönüp niye yeni oyuncular için bir şeyler anlatıyorsun ya da çekiyorsun demeyin. Çünkü her gün yeni oyuncu geliyor bu Lords Mobile'a. Mecbur. Yani biraz mecbur. Tüm kitleye aktarmamız lazım. Şimdi bak savunmaya mesela yapmamış savunmayı. Ekonomi pek zaten araştırma vermiyor. Şimdi bakın duvarları yapmamış. Peki niye duvarları yapmamış? Ya millet küçüklüğünden en ufak bir şeyde duvara falan gidiyordu. Duvar falan kudret veriyor arkadaşlar. Şimdi duvarda şöyle bir şey var. Tamam soloda seni bir nebze tutabilir.
kaleni bir nebze tutabilir. O da küçük kaleler için diyorum. Şimdi orada da şunu unutmayın. Ya kaleye içtima geldiği zaman arkadaşlar, içtima senin duvarını falan dinlemez. Saniyesinde zaten indiriyor. Yani saniyesinde senin duvarını indiriyor. Bu aslında duvar yapmak zaman kaybı. Zaman kaybı yani. Onun için yapmamış. Kudretini arttırmamak için bunu yapmamış. Askerleri yükselt. Bunu yapabildiği kadar yapmış. Bunda da çünkü saldırı desteği falan veriyor. Bunu bir nebze mecbur olduğu için yapmış. Bakın zaten mancınığı falan götürmemeye çalışmış. Çünkü onu bu seviyeye basmasa atıyorum bunları yapamaz. Biraz bunu getirmiş. Mesela ordu liderliği, burası da normal değil. Asıl ihtiyacı olan yer burası. Ama burası da gerçekten kudret veriyor yani. Şimdi kudretinin böyle olduğuna bakmayın. Bu verdiği kudret artıyor ileriki seviyelerde. Burayı pek önemsememiş, hiç açmamış bile arkadaşlar. Yani hiç işin şeyinde değil. Ya işte getirisi olur, karanlık yuvaya şöyle asker gönderirim, bu kadar enerjim artar falan gibisine bir moda bürünmemiş kale. Araştırmaları es geçmiş. Şimdi buraya baktık. Bakın mesela canavar avını ne yapmış? Canavar avını arkadaşlar ilerletmemiş ya. Sizce elinde değil miydi? Yapamaz mıydı? Yapardı. Adam yapmamış. Kudreti arttırmamak için önem duymamış. Gereksinim duymamış arkadaşlar. Yapmamış. Canavar avını da yapmamış. Askeri komutaya baktık. Dediğim gibi karanlık yuvayı falan ellememiş. Şimdi yoldaşlar bir nebze lazım. Bunu da mecburiyetten yapıyor. Şimdi 3 tane yoldaşı var. Aslında ne lazım? 4 tane 5 tane lazım aslında. Ama bunu da yaptığı zaman yine aynı şekilde arkadaşlar kudreti artıyor. Şu anlık 3 tane herhalde yetiyor. Ki asker sayısı dediğim gibi fazla. Ondan dolayı pek dokunmamış. Burada yoldaş 2'yi, yoldaş 3'e gelmiş. Burada bırakmış arkadaşlar. Evet. Gördünüz yoldaş anlaşmasını yarıda bırakmış. Sonra buradan aynı şekilde yoldaşları aşmaya başlamış. 3 tane elinde yoldaşı var. 4 ile 5'i hiç dokunmamış. Aşmamış arkadaşlar. Aşağı gelmemiş. O da kudreti yükselirse milletin vurma olasılığı azalacak. Mühürlere hiç dokunmamış. Vay 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 vay. Mühürlere dokunmamış. Hisar araştırması yok. Burada nişana da bilerek gitmemiş arkadaşlar. Adam gitmemiş. Oo 36K kitabı varmış. Gitse açarmış. Yani gitse T5'i açar ama kendisi açmıyor kudret artmasın diye. Yani bu derece bu derece oyunu anlayan birisi, siz düşünün artık. İleri hisar araştırması aynı şekilde yapılmamış. Mana canlandırmaya da aynı şekilde dokunmamış arkadaşlar. Şimdi işte tuzak düşüncesi aslında böyle bir şey. Böyle bir şey arkadaşlar. Tabii ki herkes de ister ki hani daha az kudretli olsun, daha iyi setli olsun, daha iyi yoldaşlı olsun bu şekilde. Ama bunun da bu kadarı. Yani zaten adam bir şey yapmamış burada. Sadece lazım olanları yapmaya çalışmış. O da yine bir de içindeki asker sayısını düşünürsek güzel bir kale yapmış arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim, şunu diyebilirim. Diyeceğim şurada mesela askerde asker sayısında 4'e asker bence çok. Yani buradan asker sayısını kısıp yine aynı şekilde T2'ye yüklenebilir. Bu bir öneri yani. Bu şekilde yapmış. Ama kudretini daha düşük tutabilir o şekilde. Ama böyle yapmış. Belki savaşlarda falan da kullanıyordur. Ama dediğim gibi T4 sayısını kısıp T5, T2 arttırabilir kudreti. Bu kadar olmazdı. Atıyorum 1B olmazdı. Biraz daha düşük olurdu. Asker sayısı fazla olurdu. Bu şekilde güzel bir kale yapmış arkadaşlar. Ben beğendim. Kale güzeldi yani. Adam olabildiğince, Mustafa olabildiğince, elinden geldiğince güzelce yapmış. Bayağı para harcamış. Söyledi bana zaten. Para harcadığını bayağı bu şekilde ayarlamış arkadaşlar. Zaten tuzak kale olarak ayarlamış. Kimse kalkıp da bu kale de tuzak kale 1B demesin. Adam araştırmaları yapmamış, gördünüz.
Adam parasız kahramanları geliştirmemiş. Yani bu tuzak değil de hangisi tuzak arkadaşlar? Şimdi siz oynadığınız yerlere bakmayın. Buralarda mesela kimse bakmıyor. Kalkansız dur 2B'lik adamı gidip sıfırlıyorlar. Yani burada 1B takılmak bile biraz şans gibi bir şey. Herkes bir poşemene geliyor. Böyle arkadaşlar, Eko'nun loncasındaydık. Erkan'ın loncası. Bu şekilde güzel bir konumdalar. Güzel bir yerdeler. Zaten loncasını beğeniyorum. Son zamanlarda bayağı ileri derecede, ileri seviyede oynuyorlar. Zaten bunu sizlere gösteriyorum. Zaten loncada çok iyi, sağlam kaptanlar falan da var. Böyle bir güzel loncaya sahipler arkadaşlar. Yarın öteki gün kaleyle ilgili belki savaş videosu falan gelebilir. Savunma videosu falan gelebilir bu kaleyle ilgili. Bakalım, duruma göre değerlendirip göreceğiz arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim ki kale çok güzel arkadaşlar. Bildiğiniz güzel bir tuzak. Bu şekilde ayarlamış. Yani düşünsenize, araştırmalar orada sizi bekliyor. Yapmayacağım diye kendinizi yiyorsunuz yani. Böyle bir şey de var. Araştırmayı yapmamam lazım. Cehennemde atıyorum bekçi var. Adam bekçiyi alacak araştırma yaparak alamıyor. Yani bu gibi şeylere düşmüştür illaki. Düşünmüştür. Böyle öyle kendi sıkışıklığında yine toparlamış. Kale kudretini yine düşük tutmuş bence. Böyle bir kale yapmış arkadaşlar. Kalesi de güzel. Eline koluna sağlık Mustafa. Çok güzel kalem var. Ekipmanları zaten mix üzerinde duruyor. Dediğim gibi heresinden tek tip takmış. Yıldızlamasını da güzel yapmış. Yeter. Bu kale için yeter arkadaşlar. Asker sayısı çok yüksek çünkü. Bu şekilde rahatlıkla kaleleri tutabilir. Fazla zarar görmez. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.